Biz bazen arkadaşlarımızla bir araya gelir, yıldız kaymaca oyunu oynarız. Bir gece küçük yıldızlarla oynarken içlerinden birine dokunup kaçtım. Öyle hızlı koşmuşum ki kendimi Avustralya'da buluverdim. Orada ilk gördüğüm şey kangurular oldu. Anne kangurular yavrularını karınlarındaki ceplerde taşıyorlardı. Hani oraya kadar gitmişken onlarla tanışmadan dönmek olmazdı. Şimdi size yaşlı bir kangurudan dinlediğim masalı anlatacağım. Ormanda gezinen kanguru yavrusu Army korkunç bir ses duydu. Uzaktan bir karaltı gördü. Birileri tozu dumana katarak onların üzerine doğru geliyordu. Korkudan ne yapacağını bilemedi. Ayakları zangır zangır titriyordu. Bu bir problemin habercisiydi. Annesine baktı. O da kötü bir şeyler olduğunu sezdi. Endişe içinde yavrusuna seslendi. "Çabuk ol Army." Bu ses küçük yavruyu harekete geçirdi. Annesinin kesesine öyle bir atlayış yaptı ki anne kanguru çok şaşırdı. Çünkü küçük Army bu mesafeye ancak birkaç kez atlayarak aşabilirdi. Annesi, "Tam isabet Army, aferin." dedi. Anne kanguru bir süre hareketsiz kalıp etrafı dinledi. Anladı ki bunlar aç kurtların sesleriydi. Hemen koşmaya başladı. Peşlerinden gelen kurt sürüsü tozu dumana katıyor, uluma sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Anne kanguru mutlaka onlardan kurtulmalıydı. Yavrusuna seslenerek, "Army, kesemin içine iyice gizlen, hızımı arttıracağım, sıkı tutun." dedi. Şimşek gibi koşup kurt sürüsünden kaçtı. Artık sesler duyulmuyor, toz duman gözükmüyordu. İyice uzaklaştığından emin olan anne kanguru durdu, başını çevirip geriye baktı. Kurtlar bu uzun ve yorucu kovalamacanın boşa gideceğini görmüşler, geri dönüyorlardı. Derin bir nefes alan anne kanguru emniyette olduklarını hissedince yavrusuna, "Artık çıkabilirsin." dedi. Küçük Army ürkek bakışlarla kafasını keseden çıkardı, etrafına bakındı ve dışarı atladı. Yemyeşil çayırları görünce içini dayanılmaz bir mutluluk sardı. Bir süre çimenlerde yuvarlandı, zıp zıp zıplayarak annesinin etrafında dönüp dans etti. Karnını doyurmak için yere uzandı. Çimenler burnunu gıdıkladı. Annesi, "Ben ne yersem sen de onu ye. Sakın başka yiyeceklere dokunma." diye tembihledi. Army annesini dikkatle izledi. Günler geçti. Bir gün bütün kangurular büyük çimenlikte toplanmıştı. Genç kangurular boks maçı yapıyorlardı. Army onları seyrediyordu. "Ben de büyüyünce boksör olacağım." dedi. Bir süre sonra kıpırdanmaya başladı. Vücudu çok kaşınıyordu. Üzerinde küçük böceklerin gezindiğini fark etti. Doğruca annesinin yanına gitti. Annesi, "Bu böceklerden kurtulman gerekiyor." dedi. Army yüzünü buruşturarak, "İyi ama nasıl?" diye sordu. Annesi, "Çamur banyosu yaparak." dedi. Aslında kaşınan sadece Army değildi. Diğer kangurular da koşarak az ilerideki çamurluğa yatıyordu. Army birkaç kangurunun arka ayaklarını salladığını gördü. Annesine dönerek, "Neden böyle yapıyorlar?" diye sordu. Annesi gülümseyerek, "Benimle gel." dedi.
Anne kanguru çamura yattı, debelendi. Army annesini taklit etti. Bir süre sonra kaşıntıdan eser kalmamıştı. Army şimdi anlıyordu. Çamur böcekleri uzaklaştırıyordu. Army her geçen gün yeni şeyler öğreniyor, orman hayatına alışıyordu. Artık ona zarar verebilecek hayvanları tanıyordu. Özellikle vahşi hayvanlardan uzak durması gerektiğini biliyordu. Annesi ve babası da onunla gurur duyuyordu. Bu masalda iki hayvan adı geçiyor: kanguru ve kurt. Siz de arkadaşlarınızla birlikte bulduğunuz hayvan adlarını aklınıza geldiği sırayla yazıverin bakalım. Bakalım kaç tane hayvan ismi biliyorsunuz?